kardeşiyiz. Şarkılarımız kardeştir. İsimlerimiz kardeş. Yoksulluğumuz kardeştir. Yorgunluğumuz kardeş. Kaderimiz birdir. Başarılarımız da bir olacaktır. Bugün herkesi Filistin'e, Filistinli'ye kardeş olmaya çağırmak için toplandık. Görev ve sorumluluklarımızı ateşlemek için toplandık. Bugün Ankara'da, Washington'da, Pekin'de, Tahran'da, Moskova'da, Londra'da ve Bağdat'ta, dünyanın bütün başkentlerinde insan olmanın tek yolu Filistinlilerle, Filistin davasıyla kardeş olmaktır. Bugün burada Filistin'in kan kardeşleri var, dava arkadaşları var. Aramızda Filistin'in haklı mücadelesine umut bağlayan, onların bükülmez imanına güç veren çok değerli misafirlerimiz var. Onları takdim etmek ve hoş geldiniz demek istiyorum. Filistin Ankara Büyükelçisi Sayın Doktor Mustafa, hoş geldiniz. Nikaragua Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Tatiana Daniela Garcia Silva, hoş geldiniz. Sayın Muhammed Hüseyin Suçayi, hoş geldiniz. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Zhu Yue, hoş geldiniz. Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği Müsteşarı Ammar Hüseyni, hoş geldiniz. Hüseyni, hoş geldiniz. Sayın Yen Jovin, hoş geldiniz. Filistin Devleti Büyükelçiliği 2. Katibi Sayın Cemil Mohanan, hoş geldiniz. Kolombiya Büyükelçiliği 2. Sekreteri Nicolas Covarrio Lopez, hoş geldiniz. Filistin Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Muhammed Ebu Takıya, Sayın Abdullah Al-Yakubi, Sayın May El Hayek, hoş geldiniz. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Profesör Doktor Doğan Bekin, hoş geldiniz. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muhammed Mustafa Çakmakçı, hoş geldiniz. Önceki dönem milletvekilimiz Sayın Ayhan Bilgen, hoş geldiniz. Türk İş Genel Sekreter Yardımcısı Emekli Vali Sayın Mehmet Çetin, hoş geldiniz. Bolivya Büyükelçisi Ateşesi Sayın Aylin Poma, hoş geldiniz. Aziz konuklarımızın tamamına ve salonumuzu dolduran Filistin'in bütün kardeşlerine hoş geldiniz diyor ve teşekkür ediyoruz. Kahraman Filistin halkının şehitleri, Vatan Partisi'nin Filistin şehitleri ile büyük devrimci önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve vatan şehitlerimiz için sizleri 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından önce Filistin Devlet Milli Marşı'nı ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.
Aramızda çok değerli bir konuğumuz daha var. SES Partisi Genel Başkanı Sayın Atıf Özbay. Hoş geldiniz. Aziz şehitlerimizi, Yaser Arafat'ı, İsmail Heniye'yi, Yahya Sinvar'ı, Hasan Nasrallah'ı, Kasım Süleymani'yi ve 22 Şubat 1973 günü Filistin direnişinde Nahr el Bared kampında İsrail donanması tarafından şehit edilen Vatan Partisi Merkez Komitesi üyesi Bora Gözen'i ve 9 Vatan Partisi liderini saygıyla anıyoruz. Aramızda bulunamayan ancak mesajlarını ileten değerli Filistin dostları var. Önümüzdeki dakikalarda değerli mesajları da sizlere okuyacağız. Değerli konuklar, şimdi açış konuşmasını yapmak üzere Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'i sahneye davet ediyorum. Filistin Devleti'nin Sayın Büyükelçisi, Nikaragua, Venezuela, Bolivya ve Kolombiya'dan Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, Rusya, İran, Türkmenistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne kadar toplantımıza şeref veren sayın diplomatlar, partilerimizin, siyasal partilerimizin sayın temsilcileri, genel başkanları, yöneticileri, sendikalarımızın değerli temsilcileri, kitle örgütlerimizin değerli temsilcileri, Filistin'in değerli dostları, kardeşleri, değerli konuklar, değerli arkadaşlar, toplantımıza onur verdiniz. Toplantımıza bütün dünya devletlerinin ve milletlerinin bağımsız, özgür ve kardeşçe yaşama özlemlerini ve kararlılıklarını getirdiniz. Sizleri yürekten kardeşlik duygularıyla ve saygıyla selamlıyoruz. Pasifik Okyanusu'ndan Atlantik Okyanusu'na kadar burada milletlerimizin Filistin direnişiyle aydınlanan bilinçlerini ve Gazze kahramanlığıyla birlikte çarpan yüreklerimizi buluşturduk. Burada bu akşam hepimiz Filistinliyiz. Burada bu akşam hepimiz Filistinliyiz. Hepimiz Filistin halkının umutlarını ve azmini paylaşıyoruz. Anadolu'dan Doğu Akdeniz kıyılarına esen rüzgarlar Filistin halkına bizim selamlarımızı götürsün. Buradan uçan turnalar kanatlarında bizim ortak duygularımızı Filistin'e götürsün. Finike'den ve Kartaca'dan bu yana büyük medeniyetler kurmuş olan Filistin halkının bugünkü Berat kandilini
bütün dünya Müslümanlarının Berat Kandilini hep birlikte kutluyoruz. Mübarek olsun. Filistin'in değerli kardeşleri, değerli dostları Filistin'in. Filistin bugün bütün insanlığın, bütün dünya devletlerinin ve halklarının ön cephesidir. Filistin direnişi bugün Atlantik emperyalizminin ölüm fermanıdır. Ve yükselen paylaşmacı Asya uygarlığının emperyalizme ve Siyonizme meydan okumasıdır Filistin direnişi. Filistin devletinin ve Filistin halkının direnişi hepimizin direnişidir. Hepimiz içindir. Hemen belirtelim. Amerikan Başkanı Trump'ın Filistinlileri sürme iddiası Filistin topraklarına gömülecektir. Trump'ın askerlerine Filistin mezar olacaktır. Amerikan emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi ile bütün insanlık arasında cepheleşiyor. Doğu Akdeniz bu cepheleşmenin odağı haline gelmiş bulunuyor. Bu ön cephe kuzeyde Karadeniz'e, doğuda Hürmüz Boğazı'na ve Umman denizine kadar uzanıyor. Bu ön cephede İsrail'in Suriye topraklarını işgali, vatanlarımızın işgali anlamına gelmektedir. Filistin toprağına her işgal Türkiye'ye işgaldir ve hepimizin vatanlarına işgaldir. Bu ön cephede Yunanistan'ın Ege kıyılarındaki Amerikan üslerinin namluları yalnız Türkiye'ye değil hepimize dönüktür. Bu ön cephede Amerika, İsrail ve Yunanistan donanmalarının Doğu Akdeniz'de yaptıkları Naval Dina ve Nemesis adlı donanma tatbikatlarında namlular hepimize dönüktür. İsrail'den gelen bu namlular, Amerika'dan gelen bu namlular Filistin'e dönüktür, Suriye'ye dönüktür, Türkiye'ye dönüktür, İran'a dönüktür, Birleşik Arap Cumhuriyetlerine, Suudi Arabistan'a ve bütün insanlığa dönüktür. Ve bu cephede Kıbrıs temsilcileri, Kıbrıs Rum kesiminin temsilcileri bizim soydaşımız Yunanistan değil ama İsrail bize kurtarıcı olarak 3 dakika mesafededir diyorlar. Kıbrıs'ta da emperyalizmle insanlık arasındaki cephe ısınmaktadır. Bu ön cephede Süveyş kanalı dünyanın enerji yoludur. Bu ön cephede Hürmüz Boğazı Çin Halk Cumhuriyeti'nin enerji güvenliği bakımından hayati önemdedir. Bu ön cephede İran'ın dik duruşu hepimizin dik duruşudur. Yemen kahramanlığını bu ön cephede hepimiz alkışlıyoruz. Mısır, Libya, Körfez Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile geleceklerimiz ortaktır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan Boğazı'nda vatanını birleştirmek için yürüttüğü mücadele hepimizin mücadelesidir. Kolombiya, Bolivya,
Venezuela'dan Küba ve Meksika'ya kadar Güney Amerika ülkelerinin Amerikan emperyalizmine isyanı hepimizin isyanıdır. Biz Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Filistin ile aynı ön cepheyi paylaşıyoruz. Ön cephe ülkeleriyiz. Amerika ve İsrail'in bu ön cephedeki stratejik hedefleri Filistin'i yok etmek yanında Kürdistan adı altında ikinci bir İsrail devleti kurmaktır. 1991 ve 2003 yıllarındaki Körfez savaşlarıyla Irak'ı böldüler. 2013'ten sonra, 2012'den sonra Suriye'ye müdahaleler yaptılar. İç savaşlar kışkırttılar. Ve bu silahlı müdahalelerle Suriye'mizi bölüyorlar. Şimdi bütün bölgemiz ve bütün insanlık için kritik bir noktaya geldik. Kritik bir noktadayız. Cephedeki kaderlerimiz ortaktır. Filistin kazanırsa Amerika ve İsrail'in sözde Kürdistan planı kaybeder. Filistin'in kesin zaferi hepimizin zaferi olacaktır. Filistin'in değerli dostları, bizim Vatan Partisi olarak Filistin devletiyle ve Filistin halkıyla cephe ortaklığımız hem toprağın üstündedir hem toprağın altındadır. Bizim 1973 yılında Merkez Komitesi üyemiz Bora Gözen ve 8 arkadaşımız Filistin cephesinde Nahr el Baret'te İsrail donanmasının yaptığı çıkartmada Nahr el Baret direnişinde Filistinli fedailerle birlikte çarpıştılar ve canlarını verdiler, şehit oldular. Bizim şehitlerimizin kanlarıyla Filistin şehitlerinin kanları toprağın altında birbirine karışmıştır. Yine bizim arkadaşımız İsmet Dışbudak 1971 yılı 30 Aralık günü Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde şehit edildi. O nedenle bizim Filistin'le dayanışmamız kanlı sınavlardan geçmiştir. Savaşlardan geçmiştir. Bizim şehitlerimiz Filistin'e verdiğimiz sözün, dayanışma sözünün senedidir. Biz imzamızı Filistin dayanışmasına kanlarımızla atmış bulunuyoruz. Buradan, bu toplantıdan bütün insanlığa sesleniyorum. Koşullar ve zorluklar bizleri birleştiriyor. Koşullar ve zorluklar bizleri birbirimize sarılmaya, dayanışmaya davet ediyor, çağırıyor. Filistin kahramanlığı bizlerin devletlerini, bağımsızlığını ve milletimizin özgürlüğü için kahramanlığını ve fedakarlığını davet ediyor. Filistin'den gelen bize davet kahramanlıktır, fedakarlıktır. Canlarımızı gerekirse vatanlarımızın bütünlüğü, bağımsızlığı, devletlerimizin egemenliği için vermeye çağırıyor Filistin kahramanlığı bizi. Bu toplantıda değerli Filistin kardeşleri ve değerli diplomatlarımız, bu toplantıda ant içiyoruz, söz veriyoruz. ABD emperyalizminin ve İsrail Siyonizminin baskı ve tehditleri karşısında eğilmek yok, boyun eğmek yok, yorulmak yok. Bağımsız, toprakları birleşik,
Doğu Kudüs başkenti olan Filistin devletinin zaferine kadar ölmek yok. Hepimiz, bütün dünya ülkelerinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna can vermiş olan şehitlerine, sizlerin huzurunda buradan, Anadolu topraklarından sesleniyorum. Bütün insanlığın şehitlerine, Nikaragua'dan Çin'e kadar, Pasifik Okyanusu'ndan Atlas Okyanusu'na kadar bütün insanlığın şehitlerine sesleniyorum. Şehitler, mezarlarınızdan kalkın. Filistin'in zaferi için direnme zamanıdır, savaşma zamanıdır. Buradan büyük şehitlerimiz Yaser Arafat'a, Heniyelere, Nasrullahlara, Yahya Sinvarlara, Kasım Süleymanilere, Bora Gözenlere sesleniyorum. Mezarlarınızdan kalkın. Zafere kadar savaş zamanıdır. Sizleri, değerli Filistin kardeşleri, değerli diplomatlarımız, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'e konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere çok değerli bir konuğumuzu daha takdim etmek istiyorum. İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarları Sayın Cebrail Muhammedzade ve Sayın Mehdi İslami, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Filistinlinin göğsünde kat kat iman var. Taşlardan kaleler düşer. İmandan kaleleri kimse alamaz. Filistin'i kimse yenemez. Yenilmez Filistin'in, kahraman Filistin halkının saygıdeğer yöneticisi, Filistin Ankara Büyükelçisi Sayın Doktor Fayet Mustafa'yı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. خذ لك مكان في ميكروفون. في ميكروفون abi. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد البشر أجمعين. أخي العزيز والغالي دوغو برنجك الرئيس العام لحزب الوطن، الزملاء الأعزاء، السفراء، ممثلي السفارات، الأخوات والأخوة في قيادة الحزب وأعضائه جميعا، الحضور الكريم، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين المترجم؟ فممكن لازم تكون غطي الموضوع مسبقا يعني. تعالوا تعال. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, peygamberlerin sonuncusu ve bütün insanların efendisi olan Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Sevgili kardeşim Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, değerli Vatan Partisi liderleri ve tüm üyeleri,
Değerli konuklar, hanımefendiler ve beyefendiler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Hepinize selam olsun. أجي أقول لك المترجم الميكروفون. أتوجه بداية بعظيم الشكر والامتنان والتقدير لكم أخي العزيز دوغو برنجك على تنظيمكم لهذه الفعالية التضامنية مع الشعب الفلسطيني في صموده الملحمي والأسطوري في معركة قطاع غزة الأخيرة، وهي واحدة من أشرس المعارك في العصر الحديث وأكثرها عدوانية ودموية. Öncelikle yakın tarihimizin en çetin, en saldırgan ve en kanlı savaşlarından biri olan Gazze şeridindeki son savaşta Filistin halkının efsanevi kararlılığıyla bu dayanışma etkinliğini düzenlediğiniz için sevgili kardeşim Doğu Berinçek'e en büyük teşekkürlerimi, minnet ve takdirlerimi sunmak istiyorum. أحمل نعشي على كتفي وأمشي. هذه كلمات الشاعر الفلسطيني المرحوم سميح القاسم. مشهد جسده العائدون من جنوب غزة إلى شمالها بعد اتفاقية وقف إطلاق النار. صوت الناس المتعطشين للعودة يقول: لن يتكرر الهجيج الذي جرى عام النكبة 1948. نحمل جثثنا وآلامنا وما تبقى من حطام الروح وما تبقى من هواء الأرض ونمشي ثم نمشي. لا شيء يوقفنا لأن وقوفنا يعني موتنا. الضحايا تنهض وتتنفس بدمها ولحمها وترفض الدفن والنسيان. Tabutumu omzumda taşıyorum ve yürüyorum ve yürüyorum. Bunlar rahmetli Filistinli şair Semih El-Kasım'ın sözleridir. Aslında ateşkes anlaşmasından sonra Gazze'nin güneyinden kuzeyine dönenlerin tasvir ettiği bir sahne bu. Geri dönmeye susamış insanların sesi diyor ki 1948 Nakba yılında yaşanan kargaşa tekrarlanmayacak. Cesetlerimizi, acılarımızı ve ruhumuzun enkazından geriye kalanı, yeryüzünün havasından geriye kalanını taşıyoruz ve yürüyoruz ve yürüyoruz. Bizi hiçbir şey durduramaz. Çünkü durmamız ölümümüzdür. Mağdurlar ayağa kalkar, kanları ve etleriyle nefes alırlar, gömülmeyi ve unutulmayı reddederler. نحن الشعب الفلسطيني نقول للرئيس الأمريكي ترامب ولمخططاته العدوانية الرامية إلى تهجير أبناء شعبنا في قطاع غزة وتدمير المخيمات ووكالة الأونروا كعنوان أممي وحقوقي لحق العودة. نقول له: أنت لا تعرف الشعب الفلسطيني بعد. Biz Filistin halkı olarak ABD Başkanı Trump'a ve Gazze şeridindeki halkımızı yerinden etmeyi, kampları ve geri dönüş hakkının uluslararası ve yasal bir başlığı olarak simgeleyen Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı veya kısa adıyla UNRWA'yı yok etmeye amaçlayan Trump'ın saldırgan planlarına ve kendisine diyoruz ki sen Filistin halkını tanımıyorsun. هذا الشعب هذا الشعب الذي يبني كيانه ودولته حجرا حجرا. ينتشل الشهداء من تحت الأنقاض. الشهداء يعودون ويشاركون في البناء. فنحن عشاق حرية، عشاق المكان إلى درجة الموت، إلى درجة الانعتاق والتحرر. لا نملك سوى دمنا وقيدنا، ومن حقنا أن نعلن دولتنا المستقلة فوق أجساد شهدائنا على صخرتنا وفي سمائنا وفي بحرنا. فدمنا هو لغتنا. نحن شعب يتصبب شمسا وحرية. Bu halk varlığını ve devletini taş taş inşa eden, şehitlerini enkaz altından çıkaran, şehitlerin geri dönüp inşaya katılan, özgürlüğün ve kurtuluşun sevdalısı, ölüme kadar bu vatanın sevdalısıyız. Kanımız ve zincirlerimizden başka bir şeyimiz yok. Şehitlerin cesetleri üzerinde, karamızda, göğümüzde ve denizimizde bağımsız devletimizi ilan etme hakkımız var. Çünkü kanımız dilimizdir. Biz özgürlüğü terleten bir halkız. إن مشهد عودة النازحين في قطاع غزة يقول: لا تخف،
إننا أمة لو جهنم صبت على رأسها واقفة. هذه كلمات الشاعر العربي مظفر النواب يتردد صداها في غزة، والتي لا تنطبق إلا على الشعب الفلسطيني. هذا الشعب الذي ترك وحيدا يذبح في أبشع إبادة دموية في العصر الحديث. هذا الشعب أعلن النفير، حمل جروحه وآلامه وبؤسه ومتاعه وهدم الخيمة، عاد مشيا على الأقدام إلى مكان سكنه في شمال غزة، عاد ليقول: نحن هنا باكون، على صدوركم كالجدار وفي حلوقكم كقطعة الزجاج كالصبار. لن نرحل، سنقيم فوق الركام ونبدأ من جديد. لن يقتلعنا أحد، لا قسرا ولا طوعا. نعود إلى منازلنا لأن البيوت تموت إن غاب سكانها. إنها العودة العنيدة والإصرار على البقاء. Gazze şeridindeki yerinden edilenlerin dönüş sahnesi şunu söylüyor. Korkmayın, başımıza cehennem dökülse bile ayakta kalacak bir milletiz. Bunlar Gazze'de yankılanan Arap şair Muzaffer el-Nevab'ın sözleridir ve yalnızca Filistin halkına özeldir. Modern zamanların en iğrenç kanlı soykırımında katledilmek üzere yalnız bırakılan bu halk seferberlik ilan etti. Yaralarını, acılarını, sefaletini ve eşyalarını taşıdı ve çadırı yıktı. Kuzey Gazze'deki ikametgahına yürüyerek döndü. Şöyle demek için döndü. Buradayız. Göğsünüz de bir duvar gibi. Boğazınız da bir cam parçası gibi, bir kaktüs gibi kalıyoruz. Ayrılmayacağız. Enkazın üzerinde yaşayıp yeniden başlayacağız. Kimse bizi ne zorla ne de gönüllü olarak söküp atamayacak. Evlerimize dönüyoruz. Çünkü evler sakinleri yoksa ölür. Bu inatçı bir dönüş ve kalmakta ısrar etmektir. الشعب الفلسطيني خرج من المجزرة، اغتسل الشهداء ونهضوا ليشاركوا في بناء الحياة مرة أخرى، وبعد مسافات طويلة وشاقة وبأقدام حافية ومتعبة وصلوا إلى منازلهم التي دمرتها الصواريخ والمتفجرات. كان هناك يافطة كتب عليها: غزة ترحب بكم من جديد. تلاشت الأوجاع، إنه وعد العودة، الأمل الذي أذاب المسافات وحطم اليأس، الأمل الذي صنع من جزمة الفدائي أفقا. Filistin halkı katliamdan çıktı. Şehitler yıkandı ve yeniden hayat inşasına katılmak için ayağa kalktılar. Ve uzun zorlu mesafelerden sonra çıplak ve yorgun ayaklarla füzeler ve patlayıcılarla yıkılmış evlerine ulaştılar. Orada üzerinde şu sözler yazılı bir tabela vardı. Gazze sizi tekrar karşılıyor. Acılar azaldı. Geri dönüşün vaadi bu. Mesafeleri eriten ve umutsuzluğu parçalayan umuttur bu. Özgürlük savaşçısının çizmesinden bir ufuk oluşturan umuttur bu. النازحون وصلوا إلى شمال غزة، انفجر الحنين مرة واحدة، الحنين في أرض الولادة معركة، اختلط الفرح بالوجع والمشاعر الجارفة، دمنا دلنا على الطريق، البيوت رحبت بسكانها وألقت عليهم السلام، ونحن نستند إلى حائط مهدم نجلس على التراب. وهنا بدأت الشوارع والحارات تتكلم، صوت الشهداء يمتزج بصوت الأذان، الأحياء يصافحون الشهداء، تجتمع العائلة بعد غياب. Yerinden edilenler Kuzey Gazze'ye vardılar. Özlem bir anda patladı. Doğdukları topraklarda özlem bir savaştır aslında. Sevinç, acıyla ve bunaltıcı duygularla karıştı. Kanımız bize yolu gösterdi. Evler sakinlerini karşıladı ve onları selamladı. Burada yıkılmış bir duvara yaslanmış toprakta oturuyoruz. Burada sokaklar ve mahalleler konuşmaya başladı. Şehitlerin sesleri ezan sesleriyle karıştı. Yaşayanlar şehitlerle el sıkıştı. Aile bir aradan sonra bir araya geldi. هل شاهد الرئيس ترامب مشهد العودة الأسطوري؟ شعب لن يموت، شعب مولود تحت ضربات القنابل والانفجارات، شعب يقوم من تحت الخراب،
شعب يبني بيته فوق جسده، شعب ينظف بقايا الموت عن عتبة الدار، أطفال يلعبون بما عثروا عليه من أشيائهم الصغيرة تحت الإسمنت والحديد، نسمع من يدك المسامير في الخشب، ونرى من يجمع الحجارة ويوقد النار ويعلن أن غزة تنتقل إلى ورشتها. ذهب الموت وجاءت الحياة. Başkan Trump efsanevi geri dönüş sahnesini izledi mi? Ölmeyecek bir halk, bombaların ve patlamaların darbeleri altında doğan bir halk, yıkıntıların altında yükselen bir halk, bedenlerinin üzerine evini inşa eden bir halk, kapının önünden ölümün kalıntılarını temizleyen bir halk, çimento ve demirin altında buldukları küçük şeylerle oynayan çocuklar, birinin tahtaya çivi çaktığını duyuyoruz. Birinin taş toplayıp ateş yaktığını ve Gazze'nin atölyesini taşındığını, ölümün gittiğini ve hayatın geldiğini ilan ettiğini görüyoruz. كيف عادوا وقد أصبحت غزة مكانا لا يصلح للعيش والسكن كما ظنوا. غزة عادت إلى العصور الحجرية كما قال جنرالات الحرب في تل أبيب، لكنهم لا يعرفون أن الشعب الفلسطيني ليس بوسع أي حرب أن تطرده من أرضه. هذه الأرض خصيبة رغم الحريق والجحيم، هذه الأرض قادرة على التجديد والنماء، فيها الماء وفيها الدم والتراب والهواء، فيها البحر والمد والجزر والطوفان والرمل والتاريخ والبذور، والأجساد المعجونة بالطين ما زالت طازجة. كيف عادوا؟ إنها معجزة، وعلى العالم الآن أن ينحني احتراما لهذا الشعب الذي كلما انهار المكان أعاد ترتيب المكان، يبني حياته 1000 مرة ومرة، وهنا باقون للمرة التي لا تحصى. نرمم ما بداخلنا من فقدان وأحزان، ونملك فأسا وحجرا، نزرع شجرة، نكتب نشيدنا الوطني، إنها هوية الروح منذ الأزل وإلى الأبد، لا مكان آخر لنا، فمن المقبرة إلى الأرض ومن الأرض إلى المقبرة. Gazze'nin düşündükleri gibi oturmaya ve yaşamaya uygun bir yer olmadığını anlayınca nasıl geri döndüler? Tel Aviv'deki savaş generallerinin söylediği gibi Gazze taş devrine döndü. Ama Filistin halkının hiçbir savaşla toprağından kovulamayacağı bilmiyorlar. Bu toprak ateşe rağmen bereketli. Bu toprak yenilenmeye ve büyümeye muktedirdir. İçinde su, kan, toprak ve hava vardır. İçinde deniz, gelgit, sel, kum, tarih ve tohumlar vardır. Çamurla yoğrulmuş bedenler hala tazedir. Nasıl geri döndüler? Bu bir mucizedir. Ve dünya şimdi Filistin halkının önünde eğilmelidir. Filistin halkı bir yer çöktüğünde onu yeniden inşa eder. Hayatlarını binlerce kez yeniden kurarlar. Ve biz burada sayısız kez kalacağız. İçimizdeki kayıpları ve acıları onarırız. Bir balta, bir taş tutarız. Bir ağaç dikeriz. Milli marşımızı yazarız. Ruhun ezelden ebede kimliğidir. Bizim için başka bir yer yoktur. Mezarlıktan toprağa, topraktan mezarlığa. عودة النازحين إلى بيوتهم في غزة عبرت عن عجز الاحتلال عن الحياة مع قوة الحياة التي يعبر عنها الفلسطينيون. لهذا لا يعرفون العيش إلا داخل ملجأ أو داخل دبابة. إن العائد إذا عاد لا يعود إلا إلى وطنه، ونراهم الآن يهاجمون المخيمات في الضفة الغربية بشراسة وسادية وهمجية، لأن صفيح المخيم تحول إلى سماء. المخيم وعاء الجسد المؤقت، المخيم فاتحة الطريق. الفلسطيني اللاجئ يعيد بناء الفكرة كما يعيد بناء جسده، ويعيد بناء بيته، ويعيد بناء مخيمه ويقاتل. Yerinden edilenlerin Gazze'deki evlerine dönüşü, işgalcilerin Filistinlilerin ifade ettiği yaşam gücüyle yaşayamamasını ifade ediyordu. Bu yüzden sadece bir sığınakta veya bir tankta yaşamayı biliyorlar.
Bir geri dönerse sadece ana vatanına döner. Şimdi Batı Şeria'daki kamplara vahşice, sadistçe ve barbarca saldırdıklarını görüyoruz. Çünkü kampın tavanı bir gökyüzüne dönüştü. Kamp bedenin geçici kabı. Kamp yolun açılışı. Filistinli mülteci vücudunu, evini ve kampını yeniden inşa ettiği gibi fikri yeniden inşa eder ve savaşır. أحمل نعشي على كتفي وأمشي طعام الشهيدة يكفي شهيدين وطعام الأسير يكفي أسيرين نجلس هنا فوق أرضنا نعمرها بأيدينا وبجوعنا وبدموعنا يجمعنا الخبز والملح وأشلاؤنا بلقمة العودة ومائدة المصطبة سنصوم شهر رمضان القادم ونصلي صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى نحن شعب يستعصي على الإبادة وحتما لمنتصرون Tabutumu omzumda taşıyorum ve yürüyorum. Bir şehidin yemeği 2 şehide yeter. Bir eserin yemeği 2 esere yeter. Burada toprağımızda oturuyoruz. Ellerimizle, açlığımızla ve gözyaşlarımızla inşa ediyoruz. Ekmek ve tuz bizi dunuş lokmasında bir araya getiriyor. Önümüzdeki Ramazan ayını oruçla geçireceğiz ve Mescid-i Aksa'da büyük sabah namazını kılacağız. Biz yok edilmeye direnen bir halkız ve kesinlikle muzaffer olacağız. الأخوات والأخوة الحضور السيدات والسادة لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله فوجب علينا أن نتقدم كفلسطينيين بالشكر الجزيل لكم أصدقائنا وأشقائنا في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان الحكومة التركية مجلس الأمة التركي الكبير الأحزاب السياسية مؤسسات المجتمع المدني المواطنين الأعزاء في تركيا يا من وقفتم جميعا إلى جانب شعبنا في هذه المعركة كما وقفتم إلى جانبنا في كل معاركنا الوطنية وفي كل الاتجاهات سياسيا قانونيا إغاثيا إنسانيا وإعلاميا إلى جانب النشاطات والفعاليات التضامنية المختلفة شكرا لكم من القلب ونعدكم أننا سنبقى أوفياء لدماء شهدائنا التي لن تذهب هدرا وسنبقى مؤتمنين على أماناتنا في المسجد الأقصى ومدينة القدس فليس منا وليس فينا وليس بيننا من يفرط بذرة من تراب فلسطين أو بحجر من حجارة القدس. Değerli kardeşlerim, hanımefendiler ve beyefendiler, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Bunun için Türkiye'deki dostlarımıza, kardeşlerimize, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye hükümetine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, sevgili Türk vatandaşlarına teşekkür etmek bizim görevimizdir. Hepiniz tüm ulusal mücadelelerimizde yanımızda olduğunuz gibi bu savaşta da halkımızın yanında yer aldınız. Her yönden yardım, siyasi, hukuki, insani ve medyatik anlamda ayrıca çeşitli dayanışma faaliyetleriyle halkımızın yanında oldunuz. Olduğunuz için sizlere yürekten teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin boşa çıkamayacağı kanına sadık kalacağımıza, emanetimiz olan Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya sadık kalacağımıza söz veriyoruz. Aramızda Filistin toprağının bir zerresini, Kudüs'ün bir taşını verecek kimse yoktur. الأخوات والأخوة الحضور السيدات والسادة كفلسطينيين تعودنا أن نكون أوفياء لأصدقائنا وشركائنا وأنتم إخوتنا وأصدقائنا في حزب الوطن لستم فقط شركائنا بالألم والمعاناة إنما أيضا شركائنا بالدم والنضال ونستذكر بهذه المناسبة شهداء حزب الوطن شهداء الثورة الفلسطينية الذين استشهدوا في معركة نهر البارد في لبنان الشقيق عام 1973 استشهدوا وهم يقاتلون إلى جانب ثوارنا
ودفاعا عن قضيتنا وحقوق شعبنا. نذكرهم بالاسم: بورا جوزين، جعفر توبجو، كريم أوزترك، أحمد أوزدمير، يوجيل أوزبيك، علي كيراز، جرول إلبان، وشكر أكتو، لروحهم الرحمة ولذكراهم الخلود ومثواهم الجنة مع الشهداء والنبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. وكفلسطينيين لن ننسى ولن نسامح ولن نغفر. لن ننسى لكل من وقف معنا وشد من أزرنا وحاول مداواة جراحنا، أفرادا كانوا أم جماعات أو دول. ولن نسامح كل من وقف متفرجا وهانت عليه دماؤنا ومعاناة شعبنا. ولن نغفر لأولئك القتلة المجرمين في عصابة الاحتلال الصهيوني ولكل داعميهم الذين تسببوا بكل هذا الألم لشعبنا وعلى مدار أكثر من 100 عام من هذا الصراع الدامي والدموي والوجودي. بالرغم من كل شيء فنحن على ثقة أن أشد ساعات الليل حلكة هي تلك الساعات التي تسبق بزوغ الفجر، وفجر فلسطين قادم ونحن على موعد قريب مع شمس الحرية. Değerli kardeşlerim, hanımefendiler ve beyefendiler, Filistinliler olarak dostlarımıza ve ortaklarımıza sadık olmaya alışkınız. Ve siz Vatan Partisi'ndeki kardeşlerimizi ve dostlarımız yalnızca acı ve ızdırapta ortağımız değilsiniz. Aynı zamanda kan ve mücadelede de ortağımızsınız. Ve bu vesileyle Vatan Partisi şehitlerini 1973 yılında Lübnan'daki Nahr el-Bared çatışmasında şehit düşen Filistin devriminin şehitlerini anıyoruz. Onlar devrimcilerimizle birlikte mücadele ederken davamızı ve halkımızın haklarını savunurken şehit düştüler. Bora Gözen, Cafer Topçu, Kerim Öztürk, Ahmet Özdemir, Yücel Özbek, Ali Kiraz, Gürül İlban, Şükrü Öktü. Ruhları şad olsun, hatırları daim olsun, mekanları şehitler, peygamberler ve salih insanlarla beraber cennet olsun. Onlar ne güzel yoldaşlardır. Filistinliler olarak unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve bağışlamayacağız. Yanımızda olan, bize destek olan, yaralarımızı sarmaya çalışan bireyler, gruplar veya ülkeler olsun, herkesi unutmayacağız. Kanımızı ve halkımızın acısını hafife alan, seyirci kalan hiç kimseyi affetmeyeceğiz. 100 yılı aşkın süredir devam eden bu kanlı varoluşsal çatışmada halkımıza bu acıları yaşatan Siyonist işgal çetesinin katillerini, canilerini ve onların tüm destekçilerini bağışlamayacağız. Her şeye rağmen gecenin en karanlık saatlerinin şafak vaktinden önceki saatler olduğuna inanıyoruz. Ve Filistin'in şafağı geliyor. شكرا جزيلا لكم، شكرا لتضامنكم. عشتم وعاشت فلسطين وعاشت تركيا وعاشت المحبة والأخوة الفلسطينية التركية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sizlere çok teşekkür ederiz. Danışmanız için teşekkür ederiz. Çok yaşayın, çok yaşa Filistin, çok yaşa Türkiye, çok yaşa Filistin-Türkiye kardeşliği ve sevgisi. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sky limitiniz ile krediniz saniyeler içinde hesabınızda. Yeni televizyonunuzu güle güle kullanın. Çok teşekkürler.
Sky mevduat hesabınız açıldı. İyi günler. Vakıfbank Sky ayrıcalıkları her yerde sizinle. İyi uçuşlar. Vakıfbank'ın yepyeni dünyası Sky birçok ayrıcalıkla sizi yükseklere taşımak için hizmetinizde. Vakıfbank daima seninle. Ev, araç ve iş yeri almak isteyenler önce Emin Evim'e geliyor. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Arabayı satacağım da internetten bir fiyat aldım. Ama kafanda soru işaretleri var. Aynen öyle. Otobit'te kafanızda soru işareti kalmasın. Aracınızı aynı gün açık arttırmayla binlerce kurumsal alıcıya sunalım. Değerinde hızla satalım. Tüm medyayı takip etmekte zorlanıyorsanız tek bir çözüme ihtiyacınız var. Medya Takip Merkezi, yapay zeka destekli araçları, editoryal çözümleri, hızlı ve yenilikçi medya takip sistemleriyle tüm medyayı kapsamlı olarak takip etmenizi sağlar. Basın bülteni dağıtımından izlemeye, tüm sosyal ağlardaki yayılımından medya analizine kadar tüm dünya medyasını takip ederken geriye dönük medya arşiviyle haber ve reklamlara anında erişebilirsiniz. Bilginin doğru adresi Medya Takip Merkezi. Otomotiv tamir, ahşap, metal, kompozit, inşaat ve dekorasyon sektörlerine özel ürünler, zımpara makineleri, toz emiciler ve aksesuarlar, aşındırıcılar, parlatma ürünleri, özel çözümler, KB Zımpara, çözüm ortağınız, kemalbaşaran.com.tr 0266 281 1050. Ev, araç ve iş yeri almak isteyenler önce Emin Evim'e geliyor. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Savaşı ölmekten korkmayanlar kazanır. Savaşı ölmekten korkmayanlar kazanır. Kahraman Filistin halkı ölmekten korkmuyor. Filistin yenilmiyor. Filistin direniyor. Filistin kazanıyor. Bizim zırhımız ecelimizdir. Yaser Arafat ölmekten korkmadı. Kasım Süleymani ölmekten korkmadı. İsmail Haniye ölmekten korkmadı. Hasan Nasrallah ölmekten korkmadı. Yahya Sinvar ölmekten korkmadı. Şehitler ölmez. Namus anıtı büyük şehitlerimiz ölmemiştir. Yerin altında yatan şehitleri ayağa kaldırmaya gitmiştir. Şehitler canlarını verdikten sonra da savaşırlar. Bizlerin bilincinde, yürek atışlarımızda, cesaret ve kararlılığımızda onlar var. Onlar bize toprağın altından sesleniyor. Bizlere büyük bir davayı emanet ettiğini bildiriyor. Cephede, siperde, dünde, bugünde ve yarında yenilmez Filistin halkının kahramanlığı var. Büyük şehitlerimiz ve Filistin halkı kurtuluş ve özgürlük mücadelesinde destan yazıyor. Şairin dediği gibi, zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa, hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Filistin'in ön cephedeki cesur kadınları, Filistin'in baş eğmeyen yiğit gençleri, Filistin'in aslan yürekli çocukları Türkiye için de savaşmaktadır. Filistin, Türkiye'nin ve büyük insanlığın ön cephesidir.
Kanlarımız birbirine karışmış, marşlarımız aynı soluktan çıkmış, ağıtlarımız aynı göğe yükselmiş, omuz omuza taşıdığımız süngüler yoldaşlığımıza iz bırakmış. Nahrel Bared kampında kan kardeşi olmuşuz. Vatan Partisi'nin şehitleri bizleri selamlıyor. Toprağın altında ve üstünde yarım asırdır kol kolayız. Tabii can verdik, kan verdik. Yani şu anda bizim Filistin topraklarında kanımız var. Bu arkadaşların tabii bize bıraktığı en güzel hatıra görev insanlarıydı. Bunların mesela diyelim sevgilileri var, eşleri var, çocukları var, anaları var, bacaları var, babaları var, yurtları var, evleri var falan. Onlara partimiz oraya gideceksin diye emir verdiği zaman tereddüt göstermeden koşarak gittiler. Binlerce yıllık başı dik tarihimizle, sarsılmayan kardeşliğimizle, teslim alınamayan devrimciliğimizle ve yeni dünyanın ve yükselen Asya'nın devletleri ve halklarıyla Amerikan emperyalizmini ve İsrail Siyonizmini tarihe gömeceğiz. Gazze ve Batı Şeria semalarında yalnız yükselen ağıtlar yok, yalnız gözyaşı yok, yalnız kan yok. Büyük acıların içinden harlayarak çıkan, dünyayı dize getiren, Uzak Asya'dan Avrupa meydanlarına, gururlu Afrika'dan baş eğmeyen Latin Amerika'ya kadar 7 iklimde milletleri, insanlığı birleştiren, emperyalizmi ve Siyonizmi perişan eden, üstün teknolojilerini silahla ve yürekle alt eden, Gazze'den bütün dünyaya doğan bir güneş var. Artık nerede bir isyan varsa Filistin bayraklıdır. Nerede bir kararlılık varsa Gazze'lidir. Nerede bir cesaret varsa adı Yahya Sinvar'dır. Nerede bir umut varsa Haniye'nin güler yüzü oradadır. Nerede bir vicdan varsa Nasrallah hatırlanır. Nerede bir adanmışlık varsa Bora Gözenler'in bilinci şimşek gibi çakar. Filistin özgürlük bayrağını zafer burcuna dikeceğiz. Filistin kazanınca Türkiye kazanacak. Filistin kazanınca Batı Asya kazanacak. Filistin kazanınca insanlık kazanacak. Bağımsız, toprakları birleşik, başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin kurulacak. Direnen ve kazanan Filistin'e selam olsun. Mesajları sizlere sunmakla programımıza devam ediyoruz. Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin mesajını sizlere iletiyorum. Vatan Partisi liderliğindeki değerli yoldaşlar, direnen Filistin'e selam sloganı altında düzenlenen bu etkinliğe katılan yoldaşlar, Filistin direnişine selam toplantısına katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sizleri Filistin'in ve Kudüs'ün selamıyla emperyalist güçlerin desteklediği Siyonist savaşa, topraklarında boyun eğmez bir iradeyle karşı koyan yiğit direnişin selamlarıyla selamlıyoruz. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin davası Siyonist Atlantik Saldırı İttifakı'nın çizdiği planlar doğrultusunda en tehlikeli aşamalarını yaşamaktadır. Ancak direnişin cesareti, Filistin halkının direnci ve dünyanın özgür halklarının desteği tüm Siyonist planları boşa çıkardı. Ateşkes sonrası süreçte de ister Siyonist İsrail halkı ilhak planı, istese insanlık değerlerine düşman ve savaş suçu niteliğinde Trump'ın dayattığı zorunlu göç projesi olsun, İsrail-Amerikan planlarına karşı mücadelemize devam ediyoruz. Halkımız 50.000'den fazla şehit, 100.000'den fazla yaralı ve Gazze şeridinin tamamen yok edilmesi pahasına karşı toprağında kalmaya ve onu şu slogan altında savunmaya kararlıdır.
İsrail'in katliam ve yıkım yoluyla başaramadığı hiçbir şeyi ne siyasetle ne de müzakerelerle elde etmesine izin vermeyeceğiz. Sizler ve bu konferansa katılan tüm yoldaşlarımıza ve müttefiklerimize en içten selamlarımızı iletiyoruz. Yaşasın Filistin, yaşasın özgür halklar ve devrimciler. Filistin çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Filistin'in gençleri her daim intifada diyor. Bütün dünya onların direncine hayran kalıyor. Filistinli gençler hepimize örnek oluyor. Makam, mevki, şan, şöhret için değil, vatan için dövüşmenin kıvancı onlar. Onların direndiği ufuklar insanlığın Siyonizme ve emperyalizme karşı büyük zaferinin muştusunu veriyor. Şimdi Filistin direnişinin kahraman gençlerini temsilen Filistin Gençlik Kolları Ankara Siyasi Faaliyetler Temsilcisi Sayın Ceylan Aburub'u konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Başlangıç olarak Türk Vatan Partisi'ni ve Başkanımız Dobrinski'ye her zaman Filistinli kardeşlerimizi kapılarını açan bir ev gibi olmaları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Vatan Partisi Filistin direnişinin 50 yıldır kan kardeştir. Hürriyet kızıl bir kapısı var. Kana bulanmış her el onu çalar. Gerçek mücadelesinin tarih boyunca yalnızca unvanlarda ve makamlarla sınırlı kalmayacak. Liderlerin fidadarlıklarında ve vatana adadıkları hayatlarında yattığı bilinmektedir. Gazze Savaşı Filistin halkının gücünü ve direncini gösteren en önemli ve 70 yıldır devam eden emperyalist planlara ve Trump'ın ve başkalarının girişimleri karşı sürgülen mücadeleye tanıklık etmektedir. Bu direnişi hiçbir dış plan durduramaz. Çünkü halkın iradesi her türlü güçten daha üstündür. ...80'lerden bu yana Türk mücadelesinin rolü açıkça ortaya çıkmıştır. Türk solu ve Türk devleti emperyalist göçleri ve yerleşim politikaların karşı birlikte durmuştur. Bu rol yalnızca sözde kalmamış, Filistin davasına gerçek ve somut destek sağlanmıştır. Bu mücadelenin ön saflarında Vatan Partisi güçlü sesiyle ve sabit duruşuyla onu çıkmıştır. Ve Filistin davası her daim güçlü bir inançla desteklemiştir. Emperyalizme karşı bu hayatı ve önemli rolü hiçbir güç inkar edemez. Filistin'in herkes davası ama bizzat solcuların davasıdır. Gazze, Batı Şeria, Lübnan'dan ve diasporadaki her Filistinlinin yüreğinden bu mücadelenin yoldaşlarına olduğunuz için teşekkür ederiz. Özgür Filistin'de görüşürüz. Filistin Gençlik Kolları Siyasi Faaliyetler Temsilcisi Sayın Ceylan Aburub'a konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere Filistin Halk Mücadele Cephesi'nin mesajını ileteceğim. Sevgili yoldaşlarımız, Türkiye Vatan Partisi'nin değerli üyeleri, mücadele selamı ile. Filistin Halk Mücadele Cephesi olarak Türkiye Vatan Partisi'ndeki yoldaşlarımıza, parti liderliğine ve tüm üyelerine, Uluslararası İlişkiler Bürosu'na, Filistin halkı ve Filistin davası dayanışma içinde gerçekleştirilen bu konferansa davetiniz için teşekkür ederiz. Halkımız
Gazze şeridinde, Batı Şeria'da ve işgal altındaki Kudüs'te etnik temizlik ve soykırımın en korkunç biçimlerine maruz kalmaktadır. İsrail tüm bu suçları ve vahşi eylemleri halkımıza karşı uyguladığı toplu cezalanmanın yanı sıra kuşatmayı sıkıştırarak ve saldırgan tedbirleri arttırarak yıkım savaşı çerçevesinde gerçekleştirmektedir. ABD yönetimi ise bu saldırıları doğrudan desteklemektedir. Halkımızın ulusal haklarını kazanmak, nihai özgürlüğünü sağlamak ve işgali sona erdirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Uğruna şehitlerimizin can verdiği, özgürlüğümüz için işgalin faşist hapishanelerinde gençliklerinin en güzel yıllarını feda ettiği ulusal değerlerimizi koruyacağız. Filistin halkı eşsiz kahramanlığı ve destansı direnişiyle işgalin barbar savaş makinasına karşı zafer kazanarak özgürlüğe giden yolu döşemektedir. Türkiye Vatan Partisi'ndeki yoldaşlarımıza cesur ve ilkesel duruşları ile sürekli desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. Filistin Halk Mücadele Cephesi'nin siyasi bürosunda ve merkez komitesinde görev alan yoldaşlarımızın selamlarını ve takdimlerini kabul edin. Mücadeleye devam. Doktor Ahmet Majdalami, Filistin Halk Mücadele Cephesi Genel Sekreteri. Değerli konuklar, şimdi Filistin davasını Türkiye'nin bütün üniversitelerine ve gençlik mekanlarına taşıyan, Gazze'yi kanlı postallarıyla çiğnemek isteyen Amerikan askerlerinin başına çuval geçiren Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Sayın Kayahan Çetin'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer büyükelçiler ve diplomatlar, siyasi partilerin değerli katılımcıları, değerli Filistin dostları, hepinizi Filistin davasına olan inancımızın gücüyle, saygıyla selamlıyorum. Filistin davası Türkiye davasıdır. Biz üniversitelerimizde bu sloganla yürüdük. Türkiye'nin savunması Filistin'den başlar, Filistin'in savunması Türkiye'den başlar. Filistin direnişi bir kez daha kanıtlamıştır ki vatanının bağımsızlığı için ölmeyi göze almış bir halkı yenebilecek bir güç yoktur. Gazze'de koca koca devletlerin boyun eğdiği Siyonist zulme karşı kendi liderlerini feda ederek direnenler bu gerçeği bir kez daha göstermiştir. İsrail'i hedeflerine ulaşamadan Gazze'den çekilmek zorunda bırakmıştır. Tüm dünyada emperyalist, Siyonist tahakküme karşı ellerinde Filistin bayrağıyla ayağa kalkan büyük gençlik isyanının Türkiye'deki temsilcileri olmaktan gurur duyuyoruz. Emperyalist sistemin merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin üniversitelerindeki öğrencilerin isyanıyla ateşlenmiş, oradan tüm dünyaya dalga dalga yayılmış bir küresel intifadadır bu. Türkiye'nin üniversitelerinden de bizler söz verdik. Filistin direnişinin simgesi Hanzala gibi sırtımızı döndük. Yüzümüzü direnen Filistin'e çevirdik. Hanzala tekrar yüzünü dönene kadar, Filistin özgür olana kadar, emperyalizm mahvolana kadar kaldırdığımız yumruğu indirmeyeceğiz. Katil ABD askerlerinin başına Türkiye topraklarında 7. kez çuval geçirdik. Yine adım atarlarsa yine geçireceğiz. ABD ve İsrail'in ise kaldırdıkları taş başlarına düşecek. Trump ve Netanyahu
tehditler savuruyorlar. Cumartesiye kadar istekleri yerine getirilmezse Gazze için cehennemin kapıları açılacak diyorlar. Sayın Büyükelçimiz de ifade etti. Türk gençliği ve Filistin gençliği adına haydutlara sesleniyoruz. Gazze'nin üstüne yağdırdığınız bombaların açtığı çukurlar mezarlarınız olur. Gazze'ye dokundurtmayız. Kudüs'e dokundurtmayız. Ankara'ya dokundurtmayız. Diyarbakır'a dokundurtmayız. Türk gençliğiyle Filistin gençliğinin kanları birbirine karışmıştır. Bora Gözenler'in ve 9 şehidin şehadeti Türk gençliği için yol göstericidir. Türk milletinin büyük şairi Nazım Hikmet'in Mısırlı Arap kardeşlerine seslendiği İstiklal şiirini bugüne uyarlayarak sesleniyoruz Filistinli kardeşlerimize. Filistinli kardeşim, şarkılarımız kardeştir, isimlerimiz kardeş, yoksulluğumuz kardeştir, yorgunluğumuz kardeş. Şehirlerimde güzel, ulu, canlı ne varsa, insan, cadde, çınar, savaşında senin yanındalar. Köylerimde kelamı kadim okunuyor, senin dilinle, senin zaferin için. Filistinli kardeşim, biliyorum, İstiklal otobüs değil ki birini kaçırdın mı öbürüne binesin. İstiklal sevgilimiz gibidir. Aldattın mı bir kere zor döner bir daha. Filistinli kardeşim, Gazze'nin toprağına karıştı kanın. İnsanın yurdu bir kat daha kendinin olur. Toprağına, suyuna karıştıkça kanı. Yaşamış sayılmaz zaten yurdu için ölmesini bilmeyen bir millet. Yurtlarımız bizimdir. Zafer bizimdir. Gelecek bizimdir. Şehit Yahya Sinvar gibi Siyonizmin silahlarına, bombalarına karşı son nefesimize kadar meydan okuyacağız. Hepimiz Bora'yız, Filistin'e fedayız. Yaşasın nehirden denize özgür Filistin. Nehirden denize özgür Filistin. Nehirden denize özgür Filistin. Nehirden denize özgür Filistin. TGB Genel Başkanı Sayın Kayahan Çetin'e Bugün yürüyerek gidecektim. Neyse, yarın öyle giderim. Musluğu tamir ettirecektim. Neyse yana kalsın. Dur. Çöpleri geri dönüşüme ayıracaktık. Neyse yarın yaparız artık. Her şeyi yarına bırakırsak yarınlara iyi bir dünya bırakamayacağız. Karbon ayak izimizi azaltmak ve sürdürülebilir bir dünya hedefi için Türkiye'nin ilk karbon nötr kredi kartı Paraf Doğal kullanın. Yarınlar için bugünden bir adım atın. %100 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen Paraf Doğal, elektrikli araç şarj istasyonları ve veterinerde indirim kazandıran, harcama yaptıkça fidan ve barınaklara mama bağışı yapan doğa dostu bir kart. Siz de kararlarınızı yarına bırakmayın. Paraf Doğal dünyasına hemen katılın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
Dünyada her 2 dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda. Arabayı satacağım da internetten bir fiyat aldım. Ama kafanda soru işaretleri var. Aynen öyle. Otobit'te kafanızda soru işareti kalmasın. Aracınızı aynı gün açık arttırmayla binlerce kurumsal alıcıya sunalım. Değerinde hızla satalım. Ev, araç ve iş yeri almak isteyenler önce Emin Evim'e geliyor. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Karbon ayak izimizi azaltmak ve sürdürülebilir bir dünya hedefi için Türkiye'nin ilk karbon nötr kredi kartı Paraf Doğal kullanım. Yarınlar için bugünden bir adım atın. %100 geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen Paraf Doğal, elektrikli araç şarj istasyonları ve veterinerde indirim kazandıran, harcama yaptıkça fidan ve barınaklara mama bağışı yapan doğa dostu bir kart. Siz de kararlarınızı yarına bırakmayın. Paraf Doğal dünyasına hemen katılın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Akademisi ekibi olarak bu akşam o büyük korodan 28 kişilik bir kadro ile sizlerin arasındayız. Tarihi bir buluşmanın içinde olmanın gururunu yaşadığımızı da hem şahsım hem de arkadaşlarım adına ifade etmek istiyorum. Sanatın ve sanat ürünlerinin tarihe farklı bir yönden ve kendi cephesinden tanıklığı noktasında burada olmayı da bir görev addediyoruz. Sanat, insanlığın vicdanı, aklı, cesareti ve hatta adaletidir. Bunların bize verdiği öncü görev bilinciyle direnen Filistin'le birlikte sesimizi sanat cephesinden yükseltmenin onuru ve gururuyla karşınızdayız. Tabii ki acılarımızı, kayıplarımızı tabii ki unutmayacağız. Ve daim hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Lakin bu hatırlamalar ve hatırlatmalar bizleri gözü yaşlı bir yılgınlığa değil, bilakis direnci, mücadele azmimizi ve dayanışmanın şahlanışı olarak tetikleyecektir. Buna dayalı olarak sizlere 2 çalışma hazırladık. İlk duyacağınız eser 1973 yılında Filistin halkının haklı davası uğruna Nahr el Baret'te çarpışırken şehit düşen Bora Gözen ve 9 yoldaşımız anısına seslendireceğiz. Ve onlar enternasyonel dayanışmanın bildirgesini kanlarıyla, emekleriyle, canlarıyla, alın terleriyle yazarak bizlere övüneceğimiz koskoca bir tarih ve bir hatıralar silsilesi bıraktılar. Önce onlara teşekkür ediyoruz. Bugün Filistin topraklarında yatan evlatlarımızı tabii ki unutmadık. Önce 9 şehit için ve ardından da Filistin üstünden Şahin Uşuram adlı eseri seslendireceğiz. Biz değil, sözleri hem Türkçe hem de Arapça göreceksiniz sinevizyon perdesinde. Sesimizin güzel olup olmaması hiç önemli değil. Bizim birlikte söylememiz, aynı senkronda sesimizi bu salondan yükseltip 7 düvele duyurmamız önemli. Hiç çekinmeyin. Bizimle birlikte söyleyin. Onun için buradayız.
Anadolu'dan armağan, özgür Filistin'e kurban, göğüslerden dökülen kan, gözlerde kor yakmış gibi, başlarında mora gözler, kinimizi taş
Çöllerde kan olmuş sıcaklar gibi. Çöllerde kan olmuş sıcaklar gibi. Oturmuş yüreğe bıçaklar gibi. Oturmuş yüreğe bıçaklar gibi. Kavgada açılmış çiçekler gibi. Kavgada açılmış çiçekler gibi. Dokuz yollar şirin dosta bindirsin. Dokuz yollar şirin dosta bindirsin. Analara dokuz çiçek salalım. Analara dokuz çiçek salalım. Babalara dokuz tüfek kullanalım. Hey! Babalara dokuz tüfek kullanalım. Zamanımız yok ki yasın tutalım. Zamanımız yok ki yasın tutalım. Türküler her zaman dile getirsin. Türküler her zaman dile getirsin. Katılsın erenler yoldaş safına. Katılsın erenler yoldaş safına. Kurşun düşürelim düşman başına. Hey! Kurşun düşürelim düşman başına. Feda olsun canlar haklar uğruna. Feda olsun canlar haklar uğruna. Böylesi bir ölüm bize verilsin. 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 Türk ve Filistin haklarının emperyalizme karşı omuz omuza olduğunun ve olacağının en net mesajının sunulduğu, mücadele azmimizin birleşerek daha da büyüyeceğini 7 düvele bir kez daha ilan edildiğinin bu anlamlı buluşmamız henüz bitmemiş. Şu dakikadan itibaren tekrar ayağa kalkarak yeniden başlamış, yeniden şahlanmıştır. Türk milleti tarihi boyunca mazlum halkların ve hakkın ve adaletin yanında olmayı şiar edinmiş ve geçen yüzyılda emperyalizme karşı en şanlı, en parlak direnişini de hayata geçirmiştir. Dost ve kardeş Filistin halkının özgürlük mücadelesi bizim mücadelemizdir. Onların acıları bizim acılarımızdır. Zaferleri bizim zaferlerimizdir. Direnen Filistin'e selam olsun. Direnen Filistin'e selam olsun. Direnen mazlum halklara selam olsun. Ve onlara, zulmedenlere lanet olsun.
Verdim. Bize verilsin, böylesi bir ölüm bize verilsin, böylesi bir ölüm bize verilsin. Kitaba dair her şey bu programda. Yazarlar, yayın evleri, çevirmenler, sahaflar, kitap emekçileri. Türk edebiyatının önemli isimleri, güncel tartışmalar, edebi üretimdeki sorunlar ve çözümler. Okumaya, yazmaya dair her şey Hece'de. Ece Atayer'in hazırlayıp sunduğu Hece, bugün saat 23'te Ulusal Kanal'da. Üretenlerin kanalı Ulusal Kanal. Evet, bugün özellikle bir konuyu konuşmuştuk. 1 Mart'ta kullandığı araçla Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihan Timur ve annesi